Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine böyle bir tatlı yaka projesiyle geldim. Burada bu yaka modelini daha önce birkaç video önce fular şeklinde uygulamıştım. Yaka fular şeklinde. Onu da göstereceğim birazdan. Onun sadece böyle yaka versiyonunu çalıştım. Çok da tatlı oldu. Böyle bakın, yapılışı da oldukça kolay. Çeşit çeşit renklerini ördüm bunun. Evet, bir de şöyle bir gri, gümüş simli bir renk çalıştım. Şöyle bakın. Evet, daha önceki yaptığım fular yaka modellerini de göstereyim tekrar. O modelde böyle arkadaşlar. Yapılış videosu linkini açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi göstereceğim. Bunun sadece böyle yaka versiyonu. Bunu da iki renk çalıştım. Diğer rengine de bakalım. Evet, diğer rengi de böyle arkadaşlar. İkisi de çok tatlı oldu. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, bu yaka modelleri için kullanacağım iplikler şöyle. Şöyle çok ince bir moher ip. Bunun marka şeridini kaybetmişim maalesef. Şöyle simli bir ince moher ip kullandım bu yakada. Şöyle bakın, tül gibi çok güzel oldu. Bu yakada da Alize'nin şal ipini kullandım, simli. Bu da çok güzel oldu şöyle. Evet, bir de şöyle siyah bir floşla başladım modele. Bu da siyahla da güzel bir görünüm olacak inşallah. Evet, tığ olarak da şöyle 2 numara 2 milimetre tığ kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi yapılışına başlayalım. Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. Zincir çekerek başlıyoruz. Toplam 123 zincir çekeceğiz. Elimizi sıkmayalım. Şöyle bol bol çekelim. Kasmasın. Şöyle bakın. Şu şekilde. Evet. 123 zincir çekelim. Şimdi bir zincir çekiyorum ve bir sonraki zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Birinci sıramızı böyle sık iğne yapıyoruz. Bütün zincirleri birer tane batarak sırayla, evet, bu şekilde devam edelim. Bütün zincirlere birer tane batıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bütün zincirlere sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum ve bir sık iğne atlayıp diğerine kıstırıyorum. Şöyle bir kafes yaptık. Yine 1 2 3 4 zincir, bir ilmek atlayıp diğerine, 1 2 3 4 zincir, bir ilmek atlayıp diğerine. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sonuncu kafesimi yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Sonuncu kafesimi yaptım. Burada toplam şu kafeslerin sayısı 61 tane olacak arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 diye saydığımızda 61 tane kafes olacak. Evet, şimdi 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum. İlk kafese kıstırıyorum.
Yine 1 2 3 4 zincir, ilk kafese kıstırıyorum. Şöyle 1 2 3 4 zincir. Evet, bir sonrakine kıstırıyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sonuncu dilime geldim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Son dilime kıstırıyorum. Evet, şöyle ortaladım. Şimdi buraya bir yarım dilim yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan. Evet, bu şekilde. Bu yarım dilimi yapmazsak bu dilimler şöyle bu tarafa doğru gider, eksilir yani dilimlerin sayısı. O yüzden dümdüz gitmesi için bitirirken böyle yarım dilim yaptık. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Yine 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum. Şöyle bakın görüntü. Evet. Bu yarımı atlıyorum. Buranın ortasına batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Evet, bu şekilde devam edelim yine sıra sonuna kadar 4 zincir çekerek. Evet, sıra sonuna geldik. Evet, 1 2 3 4 zincir burayla kıstırıyorum. Evet, burası bir önceki sıradan yarım kafes olduğu için buraya ekstra bir yarım kafes yapmıyoruz. Dönüyoruz. 1 2 3 4 zincirli. Burada şimdi bir yarım kafes yapıyoruz böyle. Evet. 1 2 3 4 zincir. Evet. Birkaç sıra bu şekilde 4 zincirle devam edeceğiz. Sonra zincir sayısını 5'e yükselteceğiz. Evet, devam edelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, 4 zincir çekerek oluşturduğumuz kafesler bu şekilde oldu. Tamamında 4 zincir çekerek aynı işlemi uyguladık. Kaç sıra örmüşüz sayalım. 1 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 sıra aralarda 4 zincir çekerek bu kafesleri ördük. Şimdi zincir sayımızı arttırıyoruz. 5 zincire çıkarıyoruz. Bir sürede 5 zincir olarak devam edeceğiz. Şimdi şöyle sıra sonuna gelmiştik. 5 zinciri çekiyorum. 1 2 3 4 5. Evet, bu yarım olduğu için diğerini atlıyorum. Evet, 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Evet, bu şekilde devam edelim. Bir miktar bu şekilde 5 zincir örerek sıralara devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 5 zincirli olan bölümü de tamamladık. Bu şekilde toplam kaç sıra örmüşüm? 5 zincir çekerek 1 2 3 4 5 6 sıra örmüşüm. Evet, bu şekilde şimdi dilimlere geçiyoruz. Şimdi dilimlere başlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Evet, birinci kafesi yaptım. Şimdi doluyorum. Bir sonrakine 9 tane trabzan yapacağız. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir sonrakine kıstırıyorum.
1 2 3 4 5 zincir, bir sonrakine kıstırdım. 1 2 3 4 5 zincir. Evet, 2 tane yaptık. Şimdi doluyorum. Tekrar aynı şekilde 9 trabzan, 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen yanındakini kıstırıyorum. 1 2 3 4 5 zincir, yanındakine kıstır. 1 2 3 4 5 zincir, yanındakine kıstır. Doladım, yine burayı dolduruyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bakın, dilimler arasında 2 tane kafes yaparak sırayı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi şu kısımla birleştiriyorum. Evet. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve bir tane kafes yapıyorum. Bu şekilde başlangıçta da bir tane kafesimiz vardı. Bu başlangıç ve bitişin böyle simetrik olması gerekiyor, eşit olması. Burada da bir kafes ile başladık, sonra dilimi yaptık. Burada da bitirirken bir dilim ve sonra bir kafes oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yeni sıraya başlıyorum. İlk kafesi kıstırdım. Şöyle. Evet. Şimdi yine burada da 9 tane trabzan yapacağız. Her bir trabzanın tepesine. Yalnız bu kez aralarda bir zincir çekeceğiz. Başlayalım. Birinci ilmeğe battım. Trabzanımı yaptım. Bir zincir. Yanındakine batıyorum. Bir zincir. Bu şekilde 9 tane yapalım. Evet, sayalım kaç tane yapmışız. 1 2 3 4 5 6 7 8, bir tane daha. 9 oldu. Hemen yanındakine kıstırdım. 1 2 3 4 5 zincir, hemen yanındakine. Şimdi yine aynı işlemi burada tekrarlıyoruz. Trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Trabzan. Bir zincir. Evet. 9 tane sayalım gene de şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tamam. Yine birleştiriyorum yanındakiyle. 1 2 3 4 5 zincir ve tekrar buraya trabzan yapmaya devam ediyoruz. Evet, sıramız böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. 9 tane yaptım dilimi. Burayla birleştiriyorum ve 1 2 zincir çekiyorum. Buraya bir dilim yapıyorum. Evet. Bir dilim ve bir kafesle bitirdik. Başlangıçta da bakın, başlarken de
bir kafes ve bir dilim şeklinde. Yani bu başlangıç ve bitişin simetrik olması önemli. Evet. Şimdi dönüyoruz. Bir zincir çektim. Evet. Şimdi yine bu 9 tane trabzanı yapacağız. Bu kez aralarda 2 zincir olacak. Direkt buradan trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzanı yaptık. Bir iki zincir çekiyorum. Diğer trabzana geldim. Bir iki zincir. Diğer trabzan. Evet, 9 tane yapalım. Bir iki. Evet. Sayalım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tamam. Şu kafesle birleştiriyoruz ve hemen direkt dilim yapmaya devam ediyoruz. Birinci trabzanı yaptım. 1 2. İkinci trabzanı yapıyorum. 1 2 zincir. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Evet. Bu sıraya da bu şekilde devam edelim. Evet. Sıranın sonuna geldik. Son dilimimizi yaptık ve şu kafesle kıstırıyorum. Evet, bu şekilde dilimleri tamamladık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şu ilk dilime giriyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu sık iğnenin dibine battım. Hemen yanına geçtim. 1 2 3 zincir, sık iğnenin dibine battım. Hemen diğerine. Evet, tamamlayalım bu şekilde. Bir iki üç. Evet, bu şekilde sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstık yaptım. Şimdi hemen direkt diğer dilime geçiyorum böyle ve 1 2 3 zincir, sık iğnenin dibine batıp yan tarafa geçiyorum. Evet, bu şekilde her dilimin üzerine 8'er tane fıstık yaparak sıramızı tamamlıyoruz ve yakamız bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar, yaka projemiz tamamlandı. Fıstıklarını da yaptık bu şekilde. Evet, üzerine ütü bezi koyarak buharlı ütüyle güzelce ütüledim. Normal şekilde bastırarak ütüledim. Böyle çok güzel oldu. Ben bu yakaları genelde broşla kullanıyorum. Ama şuraya bir zincir çekip şuraya düğme dikerek düğme ilik şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da kurdele bağlayabilirsiniz. Ya da kendi ipinden kordon yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.